Merhaba sevgili doğa severler. Yine bayağı uzun yollar kat ederek ilginç bir yere geldik. Şimdi de Van ilimizin Çaldıran ilçesindeki Ezidi Dilşah zindanındayız. Şimdi burasının hem etrafını inceleyeceğiz, hem içerisine bakmaya çalışacağız, hem de üstüne çıkacağız ki İmdat'la Ömer abi üstüne çıkmışlar bile. Ben de şimdi yanlarına gideceğim. Bakalım nasıl bir yer. Öncelikle şunu görüyoruz. Yapısı biraz hani bu Sarıkamış'ta Micingirт Kalesi'ne gitmiştik ya. Oradaki taşların yapısına benziyor. Böyle dökülmüş, saçılmış, devrilmiş. Öyle ilginç bir şey. Şimdi burada da bir niş var. Yine sevmediğimiz olay. Sprey boyalarla yazılar. Maalesef. Bir de burada bir niş var. Hatta şöyle söyleyeyim. Maalesef, yine maalesef nişin içini de böyle oyup kırmaya çalışmışlar. Bakın şöyle delikler var. Bunlar hep matkap izleri. Ama matkapla ama kamayla falan oyup içine girmeye çalışmışlar. Hatta şurada bir çatlak var. Bu çatlak bile definiciler yapmış olabilir. Ne yazık ki şey var ya. Ülkemizde bir definici sorunu var. Eserlerimiz biraz tahrip oluyor bu yüzden. Bir de şu var ki hani hep diyorlar ya işte eserlerimiz korunsun, başına güvenlik görevlisi dikilsin falan. Yani arkadaşlar öyle bekçiyle, güvenlik görevlisiyle olacak bir iş değil. Çünkü ülkemizin neresine giderseniz gidin, hangi dağa, hangi tepeye, hangi köye giderseniz gidin muhakkak bir tarihi eserle karşılaşıyorsunuz ve hepsinin başına bir bekçi, bir güvenlik görevlisi dikmek mümkün değil. Yani öyle bir şey, öyle bir imkan yok yani. Bu yüzden eserlerimizi koruyacak olan zihniyetimizdir. Aynı ormanlardaki gibi hani orman tabelalarında yazar. Ormanı bekçi değil, sevgi korur diye. Tarihi eserlerimiz de aynı şekilde. Bunları bekçi korumaz. Bunları bizim bilincimiz ve sevgimiz koruyacaktır. En önemlisi de eğitim ve bilinç diyoruz. Şurada bir pencere varmış. Buradan bir çıkıp pencereden içeri bakmak istiyorum. Çok güzel bir kaya kütlesi ya. Oo. Bir saniye. Burası nasıl bir yer ya böyle? Burası nasıl bir yermiş böyle abi? Onun altında çok merdiven var. İniyor mu daha aşağı? Daha çok iniyor. Şimdi bakın şuradan bir merdiven var. Buradan geliyor. Buradan böyle aşağı iniyor. Merdiven de buradan geliyor böyle. Onun bir daha 4-5 merdiven daha var altta. Vay be. Valla. İmdat inilmez mi? Ne diyorsun? Bence ana istasyon buraya kurulmaz da yani dümdüz yumar da tutmaz burada maalesef. Bir de içine ne attıkları da belli değil. Gaz da birikmiş olabilir, o da var. Gaz da birikmiş olabilir. Hani bizi zehirleyen gazlar da olabilir. Evet. Her türlü dikkat etmek lazım. Arka taraf daha tehlikeli çıkmak için. Burası bayağı şey, blok kaya gibi böyle. Kocaman kayalık. Bir de yolların kesişim noktası öyle ıssız bir yerde değil. Sürekli araba geçiyor buradan. Ha, burası. Değil mi? Gel buradan gel buradan. Yok, inmeyeceğim de abi, şuradan bakacağım burası. Niye inmeyeceğim? Vallahi.
Ha. Dur ben ineyim, ben yukarı çıkayım sen ben ineyim. Elimde kamera var benim hep. Bir daha 4-5 sefer daha basamak. Yani bir fayda, 3 fayda daha var. Burası zindanmış ama değil mi? Zindan. Giren çıkamaz ki buradan. Burada girdim çıkamaz. Evet. Adamı ölüme terk ediyorlarmış o zaman burada. Ömer dayı da burada. Ömer dayı da bu toprağın insanı. Her yere giriyor çıkıyor. İşte korkmuyor vallahi. Ben korktum mesela, inemedim buralara. Hiç olmaz, Sama'ya kadar gidiyoruz. Ha, burada bir şey var böyle. Su haznesi gibi bir şey. Delik var. Evet, şu an benim annemin köyünün olduğu Van'ın Çaldıran ilçesinde Zülfü Bulak köyündeyiz. Buranın eski adı Şeytanave. Neden buraya Şeytanave dedikleri? Burası eskiden Ezidilerin kaldığı yerdi. Çünkü Ezidiler o zaman kutsal sayılmıyordu. Sürekli toplumdan dışlanıyordu. O yüzden onlara sünnetsiz diye şeytan, yani şeytanların yaşadığı köy Şeytanave diyorlardı. Sonra adı şeytan olduğu için değiştirdiler. Zülfü Bulak diye değiştirdiler. Şu an Ezidi Dilşah Kalesi'nin üstündeyiz. Benim çocukluğumun geçtiği kale. Yanında da küçük bir kümbet var. O tarzı eski Urartu mimarisi. Şu an aşağı inilmez. Çünkü ben en iyi dağcılara da getirsem buradan iniş çok zor gerçekten. Dik jumarla da çıkılmaz. Onur hocamla geldik şu an. Tam bir kavşak noktasındayız. Çaldıran Ovası'nın ortasındayız. Arkamız ise İran sınırı. Bizi çok güzel şeyler bekliyor gerçekten. Herkese çok teşekkürler. Burada da bir iki tane yapı var. Herhangi bir kitabı görmüyorum. Biraz kümbete benziyorlar, böyle eski Selçuklu şeysi gibi. Çünkü harçla yapılmış, Horasan harcıyla yapılmış gibi görünüyor. Bu da kubbesi çöken kümbet. Koyun kırpmışlar. Çaldıran'a bağlıdır bu. Yeniyaka köyün yakındadır. 4 tane daha vardı bunun gibi. Yıkmışlar bunu. Şimdi 2 tane kalmış. Şimdi Çaldıran'ın 100 köyü var. Bu 4 yıldır hem buradan gidersin Çaldıran anı gidiyor. Bu tarafta da gidersin Çaldıran'a gidiyor. Bu tarafta da gidersin Çaldıran'a gidiyor. 100 köyü var. Çaldıran Ovası diyorlar. Yani Kürtçe ismi Ebege diyorlar. Bir de burada bir dağ var. Dağın tepesinde de eski kalıntılar var ama bayağı büyük. Yani bayağı büyük bir kale var. Tabii çıkamadık, uzaktan bakabildik. Bu bölgede de bayağı bir hani yukarıdan bakınca yapı temelleri falan görünüyor. Yoğun bir şekilde. Buraları bayağı yerleşilmiş, onu anlıyoruz. Burada da bir kaya kütlesi var. Bu da kopup aşağı inmiş böyle.
çevreye göre birazcık yüksek bir kayalığın üzerindeyiz. Böyle bana şeyi hatırlattı. Daha önce de dediğim gibi Sarıkamış'taki o Micingirt Kalesi'ni biraz hatırlattı. Parçalanmaya, böyle çatlamaya, dökülmeye müsait bir kayalık gibi görüyorum burayı. Ama aynı zamanda çok sert bir kayalık da değil. Yani oymaya da müsait. Kaldı ki buraları da oymuşlar. Tepesinde nişler var. Çevresinde böyle bir kazımalar var. Süslemeler var. İşte basamaklar yapılmış ve en önemlisi buraya bir zindan yapılmış. Bence burası çok doğal bir oluşum değil. Oyulmuşa benziyor. Çünkü kaya yapısı zaten volkanik. Oymaya müsait. Kapadokya'nın biraz daha sertini düşünebiliriz. Çevresi çok enteresan. Yani böyle her yere benzemeyen bir yapısı var. Ya nasıl desem, böyle kale desen kale değil. Her yerde gördüğün kalelere benzemiyor. Her yerde gördüğün kulelere benzemiyor. Ve her yerde gördüğün böyle tarihi eserlere benzemiyor. Farklı bir havası var. İnsanın verdiği farklı ve en önemlisi karanlık duygular var. Kaldı ki burada kim bilir insanlar ne acılar çekti. Burasının bir zindan olduğu söyleniyor ki bence de yapı olarak da zindana da benziyor. Ama buraya gerçekten de acı çekmesi, eziyet çekmesi istenen insanları atıyorlar olmalılar. Çünkü adamı atacaksın buraya, çıkması mümkün değil. O dönemki şartlarında da inip adamı geri çıkaracaklarını da çok sanmıyorum. Yani at, ne halin varsa gör, burada ızdırap içerisinde yaşamını yitir gibi bir mantıkla yapılmış gibi geliyor bana burası. Tüyler ürpertici. Ne diyebilirim? Neyse, daha da uzatmayayım. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine böyle ülkemizin değişik yerlerinden, kimine göre uzak, kimine göre yakın yerlerinden videolar yayınlamaya devam edeceğim. Sizin de destekleriniz önemli. Her zaman söylediğim gibi bizim bir sponsorumuz yok. Kamu fonumuz yok. Özel bir fonumuz yok. Tek sponsorumuz siz değerli izleyenlerimizsiniz. Her türlü desteklerinizi bekleriz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Derken 4 Geç şu. 8 kişiyiz. Maşallah abi ya. Yeter. Çok içemeyeceğim. Sağ ol valla. Bu güzelliği bir daha bulamazsın. Doğru ya, ortam çok güzel ya. Şu gölgede, ağacın gölgesine oturmak çok güzel. Dayı doldurayım sana. Bizim okulda çok hava çok güzel. Mesela sen akşam organsız yatamazsın. Burada değil mi? Kars'ta da öyle. Biz yün yorganda yatıyoruz her akşam. Kars iyidir ya. Ama burası da çok güzel havası. Aynı Kars'a benziyor. Tertemiz ama.